Merhabalar. Tekrardan herkese hoş geldiniz diyoruz. Şimdi biz bugün fuarımızın ikinci günündeyiz. Evet. Vasfi Bey ile beraberiz ve bugün biz burada ilk ürünlerimizden cephe kertme olan SNM 560 modeli ile ilgili detayları almak üzere Vasfi Bey ile bir sohbet edeceğiz. Merhabalar Vasfi Bey. Merhaba Ali Bey, hoş geldiniz. Evet, bugün ne anlatacağız? Şimdi SNM 560 modeli olan cephe kertme makinamızı anlatacağız. Bu makinede iki modelimiz var. Bir tanesi şu an biraz sonra görecek olduğumuz servo kontrollü sistem. Bir tane de bunun manuel modeli var. Üzerinde servo olmayan, ayarları manuel olarak yapıldığı. Ama biz bugün burada servo modelini anlatacağız. İsterseniz kabaca başlayayım ben anlatmaya özelliklerini. Evet, Sizin soracağınız... önce ben şunları sormak istiyorum. Detaylara girmeden önce biz yaklaşık bir yıldır bu makinemiz mevcut. Evet. Şu anda referans olarak diyebileceğimiz herhangi bir satışımız oldu mu? Yani orada teknik servis şefi olarak neler söyleyebilirsiniz? Şöyle söyleyeyim, biliyorsunuz biz %90'dan daha fazla bir oranda zaten yurt dışına satıyoruz. Evet. Bu makinemiz yurt dışında çalışıyor. İstanbul'da da çalışan bir müşterimiz var. Son bir yıllık aldığımız feedbacklere bakarsak müşterimiz gayet memnun makinesinden. Şu ana kadar kurulum hariç ve müşteriyi ziyaret ettiğimiz hariç servis bile vermedik makineye, öyle söyleyebilirim. O zaman başlayabiliriz. Evet. Şimdi bu makinamız baştan da söylediğim gibi servo kontrol sistemli. Makinamızda 4 tane servo motor mevcut. Bunlardan 2 tanesi testerelerin açısını ayarlıyor. Bir tanesi tablamızın yüksekliğini ayarlıyor. Bir tanesi de profilin kertme derinliğini ayarlamak için yine bir servomuz mevcut. Burada geniş profilleri kertebilmek için hem tablanın sağa sola ayarı var. Hem de dediğim gibi servo kontrolle aşağı yukarı ayarı var. 240 mm'ye 140 mm ebatlarında profili bağlayabiliyoruz. Yükseklik olarak 205 mm derinlikte kertme yapabiliyor. Derinlik olarak da 185 mm'ye kadar kertme işlemi yapabiliyoruz. Peki şu anda Türkiye'de bir muadili var mı? Yani gördüğünüz atölye ziyaretlerinde? Yani olarak, kapasite olarak, testere kapasitesi olarak yok. En geniş çaplı profili kertebilen biziz burada. Peki. Bununla alakalı testerenin üzerindeki motorlar 1,5 kW kapasitesinde. Mengeneleri ve tablanın açısını istediğimiz şekilde yine ayarlayabiliyoruz buradan. Açılı kertme işlemleri de yapabiliyoruz. Onları daha detaylı bir gösterme imkanımız var mı? Şöyle burada cetvel var. Sadece tablanın açısını buradan farklı açılarda elle ayarlıyoruz. Ama onun dışında testerelerin kesme açılarını biraz sonra ekrandan da göstereceğiz zaten. Profili de işleyerek göreceğiz. Onları servo motor yardımıyla yapıyoruz. Bunun dışında benim artık birebir örnek yaparak daha net anlaşılacağını düşünüyorum. Sizin eğer varsa bir sorunuz. Şu anda ben aslında bizi oradan da fuardan da izliyorlar. Yani arkadaşların da herhangi bir sorusu varsa onları da tabii ki alabiliriz. Yayına alacağız. Evet, şu anda Emre Bey duyuyor musunuz? Evet. Şu anda herhangi bir soru yok. Devam edelim. Şimdi örnek olarak şu bildiğimiz standart bir cephe profilinin üzerinde basit bir kertme işlemi yapacağız. Şimdi arkadaşım ekranı gösterecek, hem size nasıl ayarlandığını, ekranın özelliklerini, hem de profili bağlayıp gerçek bir kesim yapacağız. Hep birlikte görelim. Evet Metin Bey, ekranı göstererek, isterseniz ekranı gösteren kameraya geçelim. Ekrandan şöyle yapalım. Şu profili buradan kertecek şekilde 30 mm'de derinliğinde bir kertme yapalım. Testere açıları da 90 derece olsun, yani 0 dereceye 0 derece. O şekilde ekranın nasıl ayarlandığını gösterelim. Şimdi testere 1'e tıkladığımızda 1 numaralı testerede artı eksi 60 derece arasında testere açılarını ayarlayıp işlem yapabiliyoruz. Ekranda da görüyorsunuz zaten. Hem artı yönde 60 derece hem eksi yönde 60 derece. Diğer testeremizi de, diğerini de açalım. Yine diğer testereye tıkladığımızda artı eksi 45 derece yine testerenin açısını ayarlayabiliyoruz. Başta da Ali Bey'e bahsettiğim gibi 205 mm'ye kadar yükseklikte kertme işlemi yapabiliyoruz. 185 mm'ye kadar da derinlikte kertme işlemi yapabiliyoruz. Evet Metin, şimdi sen gerçek değerleri gir, 30 mm derinliğinde bir kertme yapalım, gösterelim. Şu anda yapacağımız ölçüler hangi ölçülerde olacak?
Şu anda yapacağımız ölçüler 139 milimetreden 30 milimetrede derinlikte normal standart bu profile göre bir kertme işlemi yapacağız. Ekrandan ölçüye git butonuna bastığımızda servo kontrollü olduğu için bütün dayama, tablo yüksekliği ve testere açıları otomatik olarak ölçüye geliyor. Profili bağlayalım. Bu arada güvenlik olarak mengeneler açıkken veya makinenin kapağı açıkken testere motorları çalışmaz. Şimdi motorları çalıştırıp işleme start verebiliriz. Evet. Başlayalım. Açalım mengeneleri. Evet, şimdi şurada gördüğünüz gibi 30 mm derinliğinde ve 139 mm yüksekliğinde bir kertme işlemi yaptık burada. Bu kertme işlemini biraz önce de bahsettiğim gibi testereler 60 dereceye kadar yatabiliyor. Şu şekilde açılı olarak da kertme yapabiliyoruz. Yine bunu da şöyle V şeklinde de kertme yapabiliriz. Ama bu profil özelinde genelde kertme işlemleri bu şekilde olduğu için bu kertmeyi standart kertmeye göstermek istedik biz şu anda. Bu profilin yüksekliği 170 mm. Eğer istersek bu profili düz olarak da yani 90 derece kesim olarak da kopartabiliriz. Tamamen o zaman kesim işlemi gerçekleştirmiş oluyoruz. Tabii kesim işlemi de yapabiliriz bir nevi. Kesim işlemi gerçekleştirmiş olabiliriz. Peki şu anda eğer soru varsa soru alabiliriz. Şu anda herhangi bir soru yok. Bu profilin ucunu düzeltelim. Herhangi bir bilgi alamıyorum. Emre Bey. Hı? Evet, şu anda herhangi bir sorumuz yok. O zaman teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Güzel bir işlem yapmış olduk. İnşallah fuardaki izleyicilerimiz de bunlardan faydalanarak onlara da iyi bir bilgiler vermiş olduk. İyi bir fuar diliyoruz. Tekrardan bir başka makinenin tanıtımında görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.